Merhabalar, 5. dersime hoş geldiniz. Geçen ders sol teli üzerinde la ve si bemol yani gerdaniye teli üzerindeki muayyer ve sümbüle perdesi üzerine durduk ve bununla ilgili birkaç icra yaptık. Yine çok önemli olduğunu düşündüğüm parmak kaldırmama üzerinde durduk ve sizin bu derste ve diğer derslerde buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bugün ise re teli üzerinde mi ve fa sesleri yani neva teli üzerinde Hüseyni ve Acem perdesi üzerine duracağız ve bunlarla ilgili etütler yapacağız. Yine Mutlu Torun'da 45, 46 ve 47 numaralı çalışmalarla başlıyoruz. Şimdi 45 numaraya başlıyoruz dedim ama direkt tabii ki önceki derslerde söylediğim gibi direkt parçaya girmiyoruz. Özellikle sizin bu parçanın ritmik okumasını yapmanız gerekiyor. Solfejini piyano yoksa ya da yanınızda eşlik edecek biri yoksa, yeterli düzeyde udu çalamıyorsanız sesleri kontrollü söyleyemeyebilirsiniz. Ama benim için ilk etapta zaten ritmik okuması önemli. Bu yüzden hangi esere geçerseniz geçin, zor veya basit olsun hiç önemli değil. İlk önce bir parçayı gördüğünüzde ritmik okumasını yapın, dolanımına bakın, kaç kaçlık olduğu, 2/4'lükmüş mesela, olduğuna bakın, sonra icrasına geçin. Şimdi ben örnek olması için bu parçada 2/4'lük olarak bir ritmik okuma yapacağım. Siz de lütfen bu parça üzerinde bunu yapın. 2/4'lük parça aşağı yukarı 1 2 2 vuruş 1 aşağı 2 yukarı. 8'likler olduğunda da bir vuruşun yarısını kaplayacak şekilde okuyacağım. Re re mi mi re 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 mi 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 re 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 mi 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 re mi fa fa mi 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 fa 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 mi 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 fa 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 re mi re fa mi fa mi mi re fa mi re. Ritmik okumasını yaptığınız, dediğim gibi 8'liklere dikkat edin ve es'lere. Es'ler nota olmadığı için bazen hızlı geçme isteği olabiliyor. O yüzden lütfen es'lere de nota kadar önem verin ve saymayı unutmayın. 1 2. Ne demiştik? 4'lük bir vuruş ise 8'likte yarısı oluyor. Bu yüzden de 2 8'lik notayı bir vuruşun içinde bölüp %50 gibi düşünerek okumamız gerekiyor. Yani bir vuruş re re ise bir 4'lük nota re re, 8'lik olduğunda re 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 şeklinde. Yine 16'lık olduğunda da 4 çeyrek gibi re 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 re. Şu anda bir örneğin yok ama yine sonraki dersler için aklınızda olsun. 4'lük olduğunda re, 8'lik olduğunda re re, 16'lık olduğunda re 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 re. 4 tane 4 çeyrek olacak şekilde okuyabilirsiniz. Yine 4'lük esse de bir vuruş beklemeniz gerekecek. 45'i çalıyorum şimdi. Dönüşleri de yaptım icra sırasında. Yine burada mi fa mi derken şunu yapmamaya dikkat. Birinci parmağınızı kaldırmamaya dikkat ederek çalışın lütfen. 46 numaradan devam ediyorum. Bu sefer ritmik okumasını değil, direkt icrasını yapıyorum. Birçok tekrar şeklinde yapabilirsiniz. 47 numara 2/4'lük. İçinde burada 2/4'lük var, 3/4'lük ve 4/4'lük var. O yüzden 2/4'lük kısmı 1, 2, 3/4'lük kısmı 1, 2, 3, 4/4'lük kısmı 1, 2, 3, 4 şeklinde okumanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Yine her biri 4'lük. Bir de 5/4'lük vuruş var. Bunu şöyle yapıyoruz.
1-2-1-2-3 yani 1-2-4'lük bir de 3-4'lük nota varmış gibi düşünebilirsiniz. Yani re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi. Yani 1-2-4'lük artı 3-4'lük gibi düşünebilirsiniz. Ben direkt çalacağım. Zaten siz yine nota öğreniminizi hızlandırarak 2-4'lük, 3-4'lük, 4-4'lük, 5-4'lüğü ritmik okumasını yapıp öyle icra edebilirsiniz. Detay var. Birincisi E harfi. Yani burada notada her birinde, her ölçünün başında yani kalıplar değiştikçe A, B, C, D şeklinde gidiyor. Burada bir E kalıbı var. E kalıbımızda gibi bir ölçü var. Bu ölçüde özellikle şu olmamalı. Yine önceki dersimizde üzerinde durduğum parmak kaldırmama olayı. A'dan sola geçerken lütfen parmağınızı kaldırmayın. Şu olmasın. Bunu yapmamaya dikkat edin. Bir de daha sonra sıkça kullanacağımız 4. parmağı da burada kullanmaya başlayabiliriz. Fa sol fa sol diye ikinci satırın ilk ölçüsünde D harfinde şöyle bir ölçü var. Şimdi normalde fa sol kitapta da açık şeklinde gösteriyor. Ama siz bence bu derste bunu da bilebilirsiniz. Şimdi fa sol'ü açık yapabildiğiniz gibi kapalı da çalabilirsiniz. Yani şimdi sol açık. Yarım ses ilerlediğine göre sesler. Re diyez, dik, mi, fa, fa diyez ve sol. Demek ki burada sol sesi var. Aynı zamanda bu sol sesini böyle de kontrol edebilirsiniz. Bunu bütün tellerde yapabilirsiniz. Yani buradan çıkaracağım sonuç ikinci pozisyonda 4. parmağınızı bastığınız yer bir alttaki telin sesini verecek. Böylelikle 4. parmağınızı bastığınızda sesi de mesela şöyle yapalım. Uyumsuz. Yine uyumsuz. Yani çok peste geldiğinizde. Bu şekilde sol telini ile kendi kapalı bastığınız sol sesini eşitleyebilirsiniz, kaynaştırabilirsiniz. İlk başta tabii parmaklarınız kapalı olabilir. Belki bu 4. parmağa basmak kolay olmayacak sizin için. Bunun için de parmak açma egzersizlerini hem UD'da hem de normal yaşantınızda parmaklarınızı açmaya çalışabilirsiniz. Ve UD'da da daha sonrasında da yapacağım sıkça bu kromatik egzersizler gibi 1-4-2-4, 1-4-3-4 verdiğim egzersiz gibi bunları sıkça yaparsanız elleriniz kuvvetlenecek ve kuvvetlendikçe sizin kaslarınızı yani parmaklarınızı itmeniz daha kolay olacak. Bu yüzden birazcık kuvvetlenmeniz gerekiyor bu parmaklarınızı açmanız için. İlk başlarda biraz kapalı basıyor herkes. O yüzden bu biraz zamanla açılacak. Dediğim gibi bunlar eşit değil. 1-2 açık, 2-3 kapalı, 3-4 yine açık olacak. Bu birazcık zamanla olacak ama bu sol sesini basmak için çabalayarak buna böyle bir adım atmış olursunuz diye düşünüyorum. Bu D harfindeki şunu sadece açık sesle değil kapalı olarak da çalışın diyecektim. Yani oraya gelirsem bir daha. Şimdi bu açık olan, kapalı olan şeklinde icra edebilirsiniz. Bununla ilgili bir alıştırma daha vermek istiyorum 4. parmak için. 2 etüt 265. sayfada yani UD metodunun arka kısmında bu teknik kısımlarda var bu. 12. alıştırmada yine 4. parmak için 2 etüt var. Yine parçaya bakıyorum. Parçamız 3-4'lük ve si bemol var. Buna göre icramı yapacağım.
yapalım. Yine 3/4'lük ritmimiz. Si bemol kullanıyoruz. Burada bilmediğiniz tiz çargah sesi var. Tiz çargah yani do, tiz do. La, si bemol, do kullanacağız. Yani muhayyer, sümbüle ve tiz çargah sesleri olacak. Sol, la, si bemol, do. Gerdaniye, muhayyer, sümbüle, tiz çargah. Başlayalım. Bu şekilde A ve B kısmına oluşan 2 tane etüt çaldım. Şimdi bunu metronomla özellikle çalışabilirsiniz. 4. parmak için başka etütlerle çalışabilirsiniz. 4. parmağımız yavaş yavaş oturacak ama kullanmaya alışmamız gerekiyor. Şimdi nüans işaretlerine geçmek istiyorum. Nüans işaretleri nedir? Aslında Türk müziğinde çok fazla görmeyeceğiniz bir şey bu. Piyano, hatta tek tek sayayım. Piyano, forte, mezzo forte, crescendo, decrescendo gibi işaretler kullanılıyor müzikte. Türk müziğinde bunlar çok fazla notalarda yazılı değil, son dönem eserleri hariç. Ama yine de bunlarla ilgili fikriniz olmasını isterim. Çünkü ben çalarken de, öğretirken de biraz daha forte olsun, biraz daha piyano olsun, burada bir crescendo, burada bir decrescendo gibi tabirler kullanıyorum. Bunların isimlerini açıklayacak olursam, piyano dediğimizde küçük çalmanız, zayıf çalmanız gerekmekte. Forte, güçlü çalmanız gerekli. Ve mezzo forte de tam ikisinin ortası diyelim. Orta şiddetle, orta kuvvetle çalmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Bunun dışında crescendo ve decrescendo'lar var. Crescendo çalınmanız esnasında bir ok işaretiyle gösteriliyor ve çaldıkça yükselerek, yani yükselerek çalmak manasında. Decrescendo'da yüksekten aşağı doğru zayıflayarak çalmanız gerektiğini düşünmeniz gerekiyor. Yani burada piyano, forte, mezzo forte üçlüsünü öğrenmeniz sizin için yeterli olacaktır. Şimdi bununla ilgili melodik etüt 50. alıştırma yine Mutlu Torun'da hem bu nüans işaretlerine dikkat ederek çalalım hem de nevat elinde ve gerdaniye telinde muayyer ve si bemolü öğrendik. Nevat elinde Hüseyin'i ve Acemi öğrendik. Hem bunları pekiştirelim hem de nüans işaretlerinin üzerinden geçelim. Yine si bemol olduğuna bakıyorum. 4/4'lük olduğuna bakıyorum. 4/4'lük ise 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ritmik solfejini de yapalım. Re, 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 mi, fa, sol, la, si, la, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, re, fa, mi, re. La, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi. Re, la, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, la, fa, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re. Ben 4/4'lük olduğu için onun da bir örneğini sizlere göstermek istedim. Şimdi icraya geçeceğiz. İcrada piyano başlıyor. Sonra ikinci ölçüde crescendo görüyoruz. 4. ölçüde decrescendo görüyoruz. Yani zayıflayacağız demek oluyor. 5. ölçüde mezzo forte, orta şiddetle çalacağız. Sonra decrescendo diyor, yine küçüleceğiz. 6. ölçüde forte diyor. Burada bir kuvvetli bir çalım var. Zaten notada da muayyer perdesine çıkıyor. Orantılı aslında. Diğer ölçüde mezzo forte, orta şiddete devam ediyoruz ve ikinci satırın son ölçüsünde piyano diyor. Yani zayıflayacağız, küçüleceğiz. Yine 3. satırda bir küçük bir crescendomuz var ikinci ölçüde. 3. ölçüde piyano bir icra istiyor bizden. 4. satırda orta şiddetle başlayacağız. Diğer ölçüde güçlü başlayacağız ve decrescendo ile küçüleceğiz. Ve son olarak da parçayı piyano yani zayıf olarak bitireceğiz. Şimdi örneğini çalalım.
olacaktı. Biraz tek düze gidiyor. Aslında biz bunu, yani her icracı çaldığı şeyde nüans yapıyor. Yani bu işaret olsa da olmasa da aslında müzisyen bir şekilde o nüansı, eğer şarkı söylüyorsa şarkının sözleriyle, ağlamaktan bahsediyorsa küçülerek ya da şen bir şarkıysa daha volümlü, daha güçlü söylüyor vesaire. Aslında her müzisyen bunu bir şekilde yapıyor. Ama işaretler olduğunda da bilmiyorsak da parçayı hemen bu işaretlere uyarak aslında parçanın hissiyatını, ruhunu notadan takip ederek de verebiliyoruz. Bu parçada bir kere çaldıktan sonra farkındaysanız sadece notaları çalmadım. Biraz çarpmalar yaptım. Aslında çarpma, bu süslemeleri daha sonraki derslerde anlatacağım. Ama yine de kulağınızda birazcık tekrar ederek benden kopya çekmeniz, taklit etmeniz için küçük küçük çarpmalar yaptım ve şimdi birazcık o çarpmaların üzerine duracağım. Ama daha sonraki derslerde çarpmaları detaylı olarak inceleyeceğiz. Normalde nota şu şekilde. Bu şekilde çalabilirsiniz. Şimdi birazcık çarpmaları eklemek istiyorum. Ben çarpmaları neye göre ekliyorum? Örneğin ilk kısma şimdi re mi var. Genel olarak aklınıza şöyle bir bilgi kalabilir. 2 tane aynı nota varsa bir sonraki bir tiz notasına çarpma yapılır. Yani re varsa daha önceki derslerde bir oktavı öğrenmeniz gerektiğini söylemiştim. Re'den bir tiz ne var? Mi var. O zaman 2 re arasına bir mi çarpması yapabiliriz. Tabii ki 2 ses yukarısına fa çarpması da yapabiliriz. Ama en genelini söylüyorum. 2 re arasına mi çarpması ve yeri geldiğinde fa çarpması yapılacaktır. Siz de bunu icralarınıza katabilirsiniz. Yani şöyle aslında 3 tane 4 tane re yan yana görüyorsanız orada kesinlikle bir mi çarpması veya fa çarpması kullanabilirsiniz. Şimdi örnek gösterelim. Özellikle buna da dikkat edin. Mesela re, la diyor. 3 tane la yan yana. O zaman la'nın bir tizinde ne var not olarak? Si veya si bemol. Ama donanımda si bemol olduğu için bir si yerine si bemol kullanacağız. Çarpmada da bu şekilde olacak. 3 tane la varsa ve oraya bir çarpma yapmak istiyorsanız, bunu öyle bir ihtiyaç hissediyorsanız si bemol ile çarpma yapabilirsiniz. Ben hissediyorum şeklinde bir çarpma yapabilirim. Burası önemli nüans olarak. Yine re diyor. Yine mi çarpmamı ekledim. Bir önceki örtünde fa mi vardı. 2 fa olduğu için yine bir üstteki notaya sole çarpma yaptım. Fa sol fa mi, fa sol fa mi, fa sol fa mi, re gibi. Dediğim gibi daha sonra bunu çarpma konusunda detaylandıracağım. Ama bu parçayı da birazcık böyle bir çarpmalı icra etmek konusunda bir fikriniz olması için örneklendirmek istedim. 51 numaraya devam edelim. Neva teli ve gerdaniye telini öğrendik. İkisinin birlikte kullanabileceğimiz bir alıştırma olduğu için 51 numara güzel bir örnek olacak bizim için. Ve yine parmak kaldırma konusuna dikkat etmeniz gerekecek. Bu çalışmayı biraz daha farklı yapacağız. Metronomla yapacağız. Ve bu ilk bizim birlikte metronom çalışmamız olacak. Bundan sonraki her çalışmanızda kromatik egzersizler olur. En ufak egzersizini yine metronomla yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu parçaya baktığımızda ne görüyoruz? 2/4'lük olduğunu görüyoruz, si bemol olduğunu görüyoruz. Yine bir ritmik okuma yapacağız. Daha sonra ritmik okumayı metronomla yapıp ve metronomla da icramızı yapalım. Şimdi bir kere ben yine ritmik okuyayım.
re, mi, fa, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, fa, mi. Re, fa, mi, re, mi, sol, fa, mi, fa, sol, si, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, fa, mi. Bu şekilde. Şimdi aynısını metronomla yapalım. Bu hızı birazcık kendinize göre ayarlayacaksınız. Lütfen her zaman metronomda yavaş başlayın. 10 kere de 9 kere doğru yapıyorsanız 4 metronom hızlandırın ve devam edin. Ve başladığınız metronomda da çalışmanızı bitirmeyin. Yani 60'la başladıysanız o bir sene sonra da 60 olmasın. Bunun sizi çok da ilerletmeyeceğini söyleyebilirim. Çünkü 100'ler, 120'ler, 130'lar gerekiyor olabilir o yaptığınız alıştırmada. Yani iyi olması için. Bu sebeple 60'ı metronoma oturtup yapmanız yeterli olmayacaktır bir süre sonra. Ama tabii ki en önemlisi ilk başta yavaş yapın, metronoma uyun. Sonra gerçekten uyuyorsanız ve bir sorun yoksa dediğim gibi 10 kere de 8 kere 9 kere doğru yapıyorsanız o zaman 4 metronom arttırıp devam edin. Ve bunu bir çalışma periyodunuzda bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi ben 80 dedim, bir bakalım. Re, mi, fa, sol, mi, fa. Evet, uygundur. Şimdi tıklar her dörtlüye vuracak ve bu notada gördüğümüz gibi her nota 8'lik. Yani her tıka 2 nota yerleştirecek şekilde icra edeceğim. Siz lütfen bunu 60'ta başlayarak yapın. Bunu oturttuktan sonra yavaş yavaş hızlandırın. Şeklinde. Ama dediğim gibi burada aslında her ölçüyü tekrar çalışmanız ve bunu 60'larda başlamanız çok önemli. İyice oturttuktan sonra lütfen hızlandırın. Bir önemli detay da lütfen bu parmak kaldırmalara dikkat edin. Yani neydi? Mi, fa, sol, mi derken şöyle olmasın. Bu parmaklar kalkmasın. Hepsi yerinde. Mi, fa, sol, mi kalkmayacak. Yani alt satırda değil, özellikle üst satırda buna dikkat ederek çalacağınız belli bölgeler var ve hatta bunları kitabınızda işaretleyebilirsiniz. Burada, yine burada. Yani tel geçişlerinde buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu alıştırmayı 60'larla başlatın. Ben şu an 80'de çaldım. Getirebildiğiniz kadar hızlı hale getirin. Çünkü bu parçanın aslında oluru yani daha hızlı olması gerekiyor. Hatta bundan daha da hızlandırabilirsiniz. Yani gelebileceğiniz en yüksek noktaya gelene kadar uğraşmanız gerekir. 52 numaradan da devam edelim. Yine burada parmak kaldırmamanızla ilgili olan bir çalışma. Özellikle ölçü yazılmış ve ölçü çalışılması isteniyor. Yine ritmik yapalım. 2 dörtlük. Yine 52 numarayı da bolca tekrar etmenizi istiyorum. Bolca tekrar edip parmak kaldırmadığınıza emin olduktan sonra
bu çalışmanızı da bitirebilirsiniz. Ama yine haftalık çalışmalık periyotlarınızın arasına yine bunları ekleyip tekrar edebilirsiniz. Bugünlük dersimde bu kadar. Bir sonraki dersimde yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.